Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'da birkaç tane köye gitmeye çalışacağız. Gidecek olduğumuz köyler Türk köyleri. Türklerin yaşadığı köyler. Merak ediyoruz açıkçası. Onun için bugün yolumuz Bulgaristan'daki köylere doğru olacak. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kırcaali'den çıktık. Boyna diye Kırcaali'nin bir köyü var. Şöyle yol kenarında durayım dedim. Her yer yemyeşil. Bulgaristan'a girip ana yoldan, otobandan döndükten sonra bütün yol boyunca her zaman karşımıza çıkan bu yeşillik oldu. Muhteşem bir manzara var. Her yer yemyeşil. Şöyle yolları da düzgün. Muhteşem bir manzara. Yeşillikler içinde ilerliyoruz. Şu an Boynova köyündeyiz. Köyün girişinde bizi cami karşıladı. Burası bir Türk köyü. Burada köylerin hepsi Türk köyü aslında. Şöyle yeşillikler mükemmel. Şuradan sanki manzara varmış gibi geldi. Şuraya bir bakmaya gidiyorum. Evet, şöyle güzel bir manzara var. Bu evler Türk evleri. İçindekiler Türk. Şu ilerisi de köy merkezi. Birazdan oraya doğru da gideceğiz. Bu Boynova köyünün özelliği, burada köylerin içinde diğerlerine göre daha gelişmiş olanı. Alışveriş için civar köydekiler buraya geliyor. Mükemmel bir manzara içinde güzel bir köy. Şu karşı dağlarda da küçük köyler, yerleşimler var. Tam şurada var 2-3 ev. İlerisinde var. Bu civarın en büyük köyü, alışveriş yapılan yeri burası. Dediğim gibi girişte de hemen size bir cami karşılıyor. Caminin girişi burada. Şurada okul var. Biraz önce şöyle okulun bir basket potası, futbol için kalesi, şöyle bir bahçesi var. Boynova köyünün şöyle sokaklarında ilerliyoruz. Bu evlerdekilerin tamamı Türk. Şöyle çok güzel bir bahçesi var. Garaj var galiba. İçeride araç var bir tane. Ben çocukken çok gelirdim buraya. Nurgül ablam vardı işte, o hemşire. Çok severdim. Onun yanına gelmeyi. Bahçeye bayıldım, evin bahçesine. O şurada domatesler olmuş bir kısmı. Küçük bir tarla var. Karşıda gene bir grup ev. Fahriye ablayla Necati amcanın evinden çıktık. Fahriye ablaya okulu sordum kaç öğrenci var diye. 20-25 kızan ancak kaldı dedi. Benim zamanım dedi 700-800 kızan vardı dedi. 700-800 öğrenciden şimdilerde 20-25 öğrenciye düşmüş. Yani bundan bir 30-40 sene önce 700-800 öğrencisi olan bir okulmuş burası. Tabii gençler Avrupa'nın değişik yerlerine gidiyor. Köyleri boşaltıyor, şehirlere gidiyor derken aktif bir okulmuş ama çok öğrencisi yokmuş. Şu bayrağın arkasındaki bina, cami ile bayrak arasındaki bina muhtarlık binası. Yani şuradan girdiğinizde muhtarlığa hemen bitişinde de camiye gitmiş oluyorsunuz. Şu an sağlık ocağı değil galiba. Zamanında şu binada sağlık ocağıymış.
Böyle güzel bir köy. Otobüs durağı. Köy meydanı. Sağlı sollu dediğim gibi dükkanlar. Yemyeşil bir orman. Daha da böyle az nüfuslu, az haneli köylere doğru gittik. Şurada bir tane çeşme gördük. 2020 diyor. 2020 yılında yapılmış bir çeşme. Doğası yemyeşil. Mükemmel. Şimdi yol gittikçe küçüldü. Gene asfalt yol ama daha da böyle az haneli başka bir köye gidiyoruz. Yeşilin her rengi var. Böğürtlenler birkaç tanesi olmuş. Diğerleri de olmak üzere. Şurada bir meyve. Doğanın içerisindeyiz. Yol kenarında bir başka çeşme. Recep Salih İsmail, doğum 1939, ölüm 2013, hayratıdır. Yol kenarında böyle çeşmelerden sık sık rastlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bizde hayrat önemli, çeşmeler önemli. Burası da bu civarda Türk köyleri olunca bunlardan sık sık rastlayabiliyorsunuz. Bu evi bir tane doktor yaptırıyormuş. Doktor Bulgar doktormuş. Yani Türk değil de Bulgar. Ev yapım aşamasında. Doktorun evinin yeri çok güzel. Burası neresi diyeceksiniz? Biraz önceki merkezi köyden biraz daha yukarılara çıktık. Şu an muhteşem bir manzaranın olduğu yerdeyiz. Şu aşağısı Kırcaali. Dağların zirvesindeyiz. Ağustos ayının ortasında. Şu an saat öğlen 1 gibi 2 gibi. Yani günün belki de en sıcak zamanındayız. Ama firil firil bir rüzgar esiyor. Ne nem var, ne sıcaklık var. Ve muhteşem bir de manzara var. Şu karşıda gene bir köy. Bu civarlar, buradaki köyler %90'ı, belki de %100'ü Türk köyleri. Balkan Savaşları sonucunda sınırlar çizilmiş. Zamanında Osmanlı'ya ait olan buralar Balkan Savaşları sonunda da Bulgaristan'a kalmış. Yani sınırın bizden tarafı nasıl Türk köyleri ise sınırın Bulgaristan'dan bu tarafları da aslında Türk köyleri. Bazıları 89 yılında dönem Bulgar hükümetinin yaptığı siyasi baskılara dayanamayıp Türkiye'ye göçmüşler. Bunlardan da en aslında bilineni, en meşhur olanı da Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu'nu Türkiye'ye geçtiği zamanlar birçok Bulgaristan'daki Türk Türkiye'ye gelmiş. Gelmeyenler de buralarda yaşamına devam ediyor. Tam karşıda bir köy var. Yeşilliklerin içinde. Şurada birazcık da açık alanda görünür bir yerde bir köy var. Onun üst kısmında bir tane var. Birkaç ev görünüyor, karşıda var. Güzel bir manzara. Çam ağaçlarının içinde. Şu altta bir tane var. Şurada var. Ki biz zaten buna geldik. Bu ormanların içinde, çam ağaçlarının içinde geyikler varmış. Geyikler sürü halinde dolaşıyormuş. Yani gördüğünüzde diyorlar, denk gelirse
aşağı yukarı 15-20 tane geyiği bir arada görürsünüz. Buralarda dolaşıyor diyorlar. Tabii avcılar geyikleri avlamaya çalışıyormuş. Ondan dolayı da biraz azalıyormuş sayıları. Şöyle çok güzel bir manzara var. Bundan 50-60 sene önce bu ev hayat doluymuş. Cıvıl cıvıl çocuklar varmış. Şu ormanlık alan, otlar, çöpler hiçbiri yokmuş. Sonra çocuklar Türkiye'ye göçmüş. Ebeveynler de vefat etmiş. Gene elden geçirilecekmiş galiba da. Şu anlık böyle. Bu bahçesi olduğu gibi kumluk bir bahçeymiş. Cıvıl cıvıl hayat dolu bir evmiş zamanında. Bugün birkaç tane köyü dolaştık. Köydekilerle sohbet ettik. Türkçe konuşarak çok rahat bir şekilde anlaşıyorsunuz. Çünkü buradakiler Türk zaten. Ve Türkçeyi de unutmamışlar. Herkes de zaten Türkçe konuşuyor kendi arasında. Zamanında buralar Osmanlı toprağıyken Balkanları Türkleştirme, Osmanlılaştırma politikası için Anadolu'dan Türklere Osmanlı Devleti getirmiş. Daha sonra işte savaşlar olmuş. Balkan harpleri olmuş. Milliyetçilik akımlarıyla devletler kurulmuş. Bunlardan bir tanesi de Bulgaristan. Oluşan sınırlar içinde sınırın bu tarafında Türkler kalmış. 89 yılında zamanın Bulgaristan hükümeti buradaki Türkleri siyasal olarak baskı yapmış. Onları asimile etmeye çalışmış. Bunun sonucunda bazıları Türkiye'ye gelmiş, göç etmiş, göç etmek zorunda kalmış. Bazıları Avrupa'nın değişik ülkelerine gitmiş. Bazıları da doğup büyüdükleri toprakları terk etmemiş diyelim. Bu bulunduğumuz yerlerde hep Türk var. Türk köyü, Türk ili. Buralardaki o zamanki 89 yılındaki hükümet de bir süre sonra devrilmiş. Devrilince siyasal baskılar da kalkmış. İşte zamanında herkesin Bulgar ismi varmış. Bulgarca konuşmak zorunluymuş gibi. Ama şu an öyle bir durum da yok. Biraz Türkler dünyanın her yerinde ama tabi Balkanlarda daha da bir fazla. Bugün buraları gördük. Buraları gezdik. Çok da mutlu olduk. Güzel bir de video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için de, izlemeye değer bulduğunuz için de teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.